Şimdi Giresun merkezdeyiz. Giresun merkezden devam ediyoruz. Giresun merkezdeki son günümüzde Giresun Kalesi'ndeyiz. Giresun Kalesi, denizi ve karayı kontrol altında tutabilecek stratejik bir noktada kurulmuş. Kalenin ne zaman kurulduğu ve nasıl bir yerleşime sahne olduğu hakkında kesin bir bilgi yok. Bazı kaynaklar Kerasus adlı yerleşim yerinin veya kalenin M.Ö. 670'lerde Karadeniz bölgesinde koloniler teşkil etmeye başlayan Miletoslular tarafından kurulduğu ileri sürülse de hakim olan görüş kalenin M.Ö. 183'te Sinop'u aldıktan sonra bölgeyi ele geçiren Pontus kralı 1. Farnakes tarafından kurulduğu yönündedir. Kale ile aynı dönemde yerleşmenin başladığı düşünülen Giresun Adası'nda yapılan kazı çalışmalarında ele geçirilen arkeolojik buluntular ise arkaik döneme yani M.Ö. 1050-600 arasına kadar inmektedir. Kalenin Türk hakimiyetine ne zaman geçtiği konusu tam olarak aydınlatılamamış. Bazı tarihçiler kalenin Çepni Türkmenlerinin akın faaliyetleri sırasında zapt edildiği ve 1341'den kısa bir süre önce de Türkmenlerin eline geçtiğini belirtir. Fatih Sultan Mehmet'in 1461'de Trabzon'u ele geçirmesiyle Giresun şehri ve kalesi kaleci olarak Türklerin eline geçmiş. Kalenin yer aldığı yarımadayı çevreleyen surlar dikdörtgen biçimli kaba yoğuntu bazalt taş malzemeyle örülmüş. Surlar bazı noktalarda yerini doğal sarp kayalıklara bırakır. Sur boyunca yer yer kuleler mevcut. Surların en özgün ve en gösterişli olan bölümü kalenin kuzeye bakan yüzünde. Günümüzde valilik konutu olarak kullanılan yapının bahçesinde kalan çift sıra kornişli bölümdür. Kalenin batı yönünde yer alan ve günümüzde kalenin en yüksek yerini teşkil eden çift sıra örgülü sur kalıntısı İmparator II. Alexios'un 1301 tarihindeki onarımından kalmaktadır. Surun bazı bölümleri günümüzde kısmen yok olmuş olsa da mevcut izlerinden yola çıkılarak dış kalenin şeklini anlamak mümkün.
Dış kalenin giriş çıkışlarında bulunan kapılar günümüze ulaşmamış. En önemli kapısı günümüzde Kapı Kahve Mahallesi'nde yer alan Kapı Camisi yakınlarında olup bu kapıdan herhangi bir iz kalmamış. Bunun dışında kalenin 2 kapısı daha vardı. Bu kapıların izleri kısmen mevcut. Giresun Kalesi'nin en yüksek yerinde bulunan iç kale, düzensiz duvarlarla çevrilenmiş bir yapı. İç kalenin güney cephesinde sura bitişik olarak inşa edilmiş basık kemerli dar bir kapısı var. Bu kapı iç kale ile sur arasında kalan dar bir koridora açılır. Burada adaya bakan büyük boyutlu bir adet mazgal pencere bulunur. Bu koridorla iç kaleye ayıran duvarın büyük bölümü yıkılmış. İç kalenin duvarları üzerinde yer alan seyredimlere ulaşan karşılıklı 2 adet merdivenden birisi günümüze sağlam durumda ulaşmış olup diğerinin izleri görülmekte. Günümüze ulaşan merdiven altında oda şeklinde küçük hücreler sonradandır. İç kale ortasında yer alan doğal kayanın içerisine büyük bir sarnıç oyulmuş. Ayrıca iç kalenin hemen dışında bir adet de kuyu var. Kalenin değişik yerlerinde sarnıçlar, kuyular, su yalakları, gözetleme kuleleri, mağaralar ve benzeri birimler bulunmakta. Kalenin kuzeyinde yer alan ve günümüzde mağara olarak bilinen 2 adet daha sarnıç var. Sarnıçların sıvalı olduğu izlerinden anlaşılmakta. Dış kalenin doğu kapısına yakın bir tepede kayaya oyma 2 adet oda tespit edilmiş. Bu odaların birisinde oturma sekileri ve nişler, diğerinde yine sekiler, nişler ve kayaya oyma bir ocak yer alır. Odaların duvarlarında fresk izleri görülmekte. Kaynaklarda kale içerisinde tapınak, kilise ve tiyatrodan bahsedilse de bu yapılardan günümüze herhangi bir iz kalmamış. Evet, buraya kadar anlattıktan sonra elbette buranın efsanesini de anlatmadan geçmeyeceğiz. Giresun Kalesi'nden sonra gezebileceğimiz yerler arasında eski zamanlarda kentin güneydoğusunda yer alan ve görünümü bir kartal gagasını andıran Gedikkaya'dan kopan bir parçanın denize yerleşmesiyle oluşan Giresun Adası bulunuyor. İçinde Giresun Kalesi'nin de bulunduğu bir efsaneye de ev sahipliği yapan Giresun Adası'nın efsanesi şöyle.
Binlerce yıl önce Giresun'da yaşayan krallardan birinin genç bir kızı varmış. Kız büyüyünce çok sayıda talebi çıkmış, ancak kralın kızının tek cevabı ise istisnasız hayır oluyormuş. Çünkü kızın bir sevdiği varmış. O da Giresun Kalesi'nin eteklerinde koyunlarını otlatan bir genç çobanmış. Öyle bir aşkmış ki bu. Çoban ne zaman kavalını üflemeye başlasa kızcağız penceresine koşar, bir yandan sesini dinler, bir yandan da ümitsizce ağlarmış. Aradan geçen zaman sonrasında çoban da kıza vurulmuş. Uzun süre devam eden aşk boyunca genç kadın gelen kısmetleri sürekli reddetmiş. Kral ise durumu anlamayıp iyice araştırınca çobandan haberdar olmuş. Böyle bir aşkın varlığına sinirlenen hükümdar kızını Giresun'un karşısındaki adaya sürmüş ve bu adadaki bir manastıra kapatmış. Çobanı ise yakalatmış ve manastırın karşısında bulunan bir çınarın dallarına astırmış. Bir gün sonra insanlar sabah uyandığında kızın cesedini manastırın kulesinde sallanır bulmuşlar. Zengin kız, fakir olan edebiyatı asırlardan beri devam ediyor. Değişen sadece zaman ve kişiler. Giresun merkezimiz bu kadar. Gezimize Espiye'den devam ediyoruz. İyi seyirler.